Oyunlaştırmayla bir işletme nasıl performansı doğru ölçebilir? Senin soruna şöyle bir makro düzeyden yanıt vermek istiyorum. İşletme dedin ya, evet doğru, biz kurumlar ve işletmelerle ilgili konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Fakat oyunlaştırma bireysel manada da rahatlıkla kullanılabilir. Yani bu tip aplikasyonlar da var. Diyelim ki ben sağlıklı olmak istiyorum. Sağlıklı olmak için kilo vermem lazım. Kilo vermek için bazı davranışlar sergilemem lazım. Spora gitmem lazım, yürüyüş yapmam lazım gibi. Dolayısıyla ben bireysel anlamdaki hedeflerime ulaşmak için de oyunlaştırma ya da oyunlaştırılmış aplikasyonlar ya da oyunlaştırılmış kurgular kullanabilirim. Aynısı şirketler için de geçerli. Şirkette bakacak hedefim ne? İşte diyelim ki satış cirosu veyahut da yayılma da olabilir. Daha fazla mağaza açacağım gibi ya da müşteri memnuniyeti gibi birçok farklı ana hedef olabilir. Şirkette aynı bu şekilde hedefini belirledikten sonra şunu yapıyor. Kurgu olarak şuraya geçiyor. Oyunlaştırma kurgusu ve tasarımını nasıl implemente ederiz diye sorduğumuzda şunu yapıyoruz. Peki bu ciro için ya da müşteri memnuniyeti için senin çalışanlarından beklediğin temel davranışlar neler sorusu soruluyor. İşte bu davranışlar sistemin içine entegre ediliyor ve bunun yanında da şu soru soruluyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için o kişilerden bir davranış bekliyorsun ama o davranışı gerçekleştirmesi için de bir yetkinliğe sahip olması gerekiyor insanların, çalışanların. Yetkinlik dediğimiz kelime de şu aslında bir işi yapabilme, beceri, bilgi seviyesi gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla çift taraftan ölçüm yapılabilir oyunlaştırma kurgusunda. Yani birincisi o çalışanın yapması gereken davranışlarla ilgili bir ölçüm yapıyoruz. İkincisi de o çalışanın o pozisyonu itibariyle yetkinlikleriyle ilgili bir ölçüm yapabiliriz. Oyunlaştırmada her şey somut olduğu için biraz önce örnekten yola çıkarak da bunu somutlaştırabilirim. Diyelim ki ben bugün bir satış profesyoneli olarak işte 30 arama yapmam gerekiyor, 5 de teklif vermem gerekiyor demiştik. Bunlar birer KPI aslında. Kriterler benim için, davranışsal kriterler. Bir bunları ölçüyor oyunlaştırma ve bana geri bildirim veriyor ve sadece bana değil yöneticime de geri bildirim veriyor. Bunun dışında daha uzun süreçte de şunu yapıyor aslında. Koray'ın bir satış profesyoneli olarak geliştirmesi gereken alanları neler? Koray'ın yetkinlikleri neler? Yani bunu da ölçebilirsiniz. Koray'ın yetkinlikleriyle ilgili diyelim ki işte güçlü soru sorma, iletişim becerileri gibi yetkinlikleri nerede? Ve bunları geliştirmek için ne yapmak gerekiyor? Örnek veriyorum, yine biraz daha somutlaştırayım. Diyelim ki ben Koray İnan bir satış profesyoneli olarak müşterilerle temas kurduğumda diyelim ki işte güçlü soru sorma becerimi geliştirmek istiyorum. Burada bir gelişmem gereken bir alan var diyelim. Bu alanı da yine sistemin içine entegre edebiliriz. Yani gelişim alanı olarak belirledikten sonra evet, madem Koray'ın güçlü sorular sormakla ilgili bir gelişim alanı var, o zaman sistemin içine gelişim alanı ile ilgili videolar, makaleler ve hatta bireysel eğitimler ekleyebiliriz. Hatta şunu da yapabiliriz. O sistemin içinde güçlü sorularla ilgili kası, kabiliyeti, bilgi ve becerisi çok güçlü olan bir arkadaşa oyunun içinde bir mentörlük sıfatı verip, aslında statü verip, o da bir kendisi içinde bir ödüldür aslında. O kişiden diğer arkadaşlarını beslemesi, bu konularla ilgili, güçlü sorularla ilgili onlara eğitim vermesini ya da mentörlük vermesini de bekleyebiliriz. Yani oyunlaştırma kurgusu ve sistemi o kadar güzel çalışır ki kurguyu iyi yaptığımızda, o konuyla ilgili çok bilgili olan bir arkadaşımızı, bir satış profesyonelini alıp bir mentor ya da statü verip, bir eğitmen statüsü verip o konuyla ilgili gelişmesi gereken arkadaşlarımızı kurum içinde bir eğitim de sağlayabiliriz. Bu birçok anlamda aslında satış profesyoneli olarak beni hem de mağazayı ve kurumu daha ileri gitmesini sağlar, güçlendirmesini sağlar. Buradaki oyunlaştırmanın en temel güçlerinden birisi de şu: oyunlaştırma somut veriler üzerine çalışır. Dolayısıyla arka tarafta çok ciddi raporlar çekebilirsiniz. Bu raporlar aslında hem yönetsel anlamda yöneticilere nereye gideceğinizle, nereye gidecekleriyle ilgili bir rota belirler. Hem de genel anlamda gelişim alanlarımızı, bu gelişim alanlarıyla ilgili nasıl hareket edeceğimizi de sorgulamak için çok iyi bir istatistik sunar diyebilirim.